erkek olarak çıkıyor merhamet tanrıçası yola. Ama o kadar merhametli ki kadına dönüşüyor. Evet, çok güzel bir yemek var arkadaşlar burada. Bakın şimdi size çok detaylı bir şey göstereceğim. Muhtemelen geçseniz de görmeyeceğiniz. Kızlar, selamünaleyküm. Şimdi size ilginç bir bilgi vereceğim. Çin'e giderseniz de bu bilgi gerçek. Biliyorsunuz burs veriyoruz tüm gelirlerimizde ve Just English bana inanılmaz yardımcı oluyor. Just English dil okulları. Onların Türkiye'de onlarca okulu var ve Amerika'da New York ve Los Angeles'ta da dil okulları var. Dünyayı gezmek için dil öğrenmeye ihtiyacınız var. Dil öğrenmeden de gezebilirsiniz ama insanları anlamanız için dil öğrenmeniz gerekiyor. Onun için de İngilizce en önemlisi. Dil öğrenmek için de bana desteğini esirgemeyen Just English'in Amerika'daki ve Türkiye'deki dil okullarını tercih edebilirsiniz. Polis çağırdı, biz de korktuk. Anladık, ne oluyor? Fotoğraf çekmek istiyormuş polis. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hello. Hello. I say selamat datang. Selamat datang ke Malaysia. Bye. Thank you. Evet arkadaşlar, polis bizimle fotoğraf çekilmek istedi. Bizim arkadaşlar gidiyorlar, tamam mı? Ben dedim ne oluyor, polis yaşlı bu Amerikalı kadınlar var. 2 tane. Kadınları alıyor. Aha dedim, ne yaptılar acaba? Yani ne yapmış olabilirler? Fotoğraf çekmek istiyorlarmış. Evet, Georgetown'dan 3. bölümümüz heyecanla başladı. Deyzem, tutuklanıyordun Deyzem vallaha. Hadi bakalım. Arkadaşlar, polise yakalandıktan sonra bölümümüze başlayabiliriz. Georgetown, Penang'ın tarihini anlatacağım. Tabii ki burası ne dedik? Yemek cenneti, sokak yemekleri cenneti. Arada yemek de yiyeceğiz size Georgetown'u göstermek için. Ama yiyoruz yani kaç gündür. Doyamadık. Şimdi burası tabii Georgetown adası. İnsan çeşitliliği bakımından da inanılmaz bir yer. Bu da aslında yemek kültürünün, sokak yemek kültürünün bu kadar geniş olmasının sebeplerinden de bir tanesi. Hindular var, Sikler var, Sikizm, Budistler var, Taoistler var, Malaylar var. Var oğlu var. Neredeyiz? Burası bir ticaret adası olduğu için nüfusun %40'tan fazlası Çinli. Ticaret için gelmişler. Birazdan tarihini de anlatacağım. Tabii ki Çinliler dinini de getirmiş ve yüzyıllardan beri çok bir şey değişmemiş kültürlerinde. Aynı dini koruyorlar. Burası bir Budist tapınağı. Aslında tam olarak değil. Buradaki Çin dini, Çin halk dini. Hani Laos'ta görmüştük ya böyle yerel animist dinler. Onun etkisi çok var. Budizm var ama asıl Taoist Buda'yı görmüyorsunuz burada. Kocaman şişman Buda, yatan Buda oluyor ya. Onları görmüyorsunuz. Bu tapınak ama özellikle bir tanrıçaya adanmış. O tanrıça da merhamet tanrıçası. Bakın burada merhamet tanrıçasının farklı yüzlerini göreceksiniz. Bunlar Tao rahipleri vesaire. Merhamet tanrıçası çok enteresan bir figür. Aslında biraz Hinduizm'den gelmiş. Animizm de var içinde. Merhamet tanrıçasının ne yapıyor? Burada Hinduizm'i, benim Nepal bölümlerimi izleyenler anlayacak. Erkek olarak çıkıyor merhamet tanrıçası yola. Ama o kadar merhametli ki kadına dönüşüyor yıllar boyunca. Ve böyle bir Goddess of Mercy ortaya çıkıyor. Yani ilk olarak erkek bir tanrı, sonra da tanrıçaya dönüşüyor. Bu da bakın Hinduizm'den aslında Hinduizm'e benzer, işte maymun tanrı, domuz tanrı vesaire. Birçok dinin karışımı, hibrit bir din ama ana olarak Taoist. Penang'daki Çinliler Taoist Çinlilermiş. Taoizm, Budizm, biraz Confucius felsefesi, Confucianizm mi deniyor Türkçe'de bilmiyorum. Confuciusçuluk
diyelim, daha doğru olur kesin, barındıran enteresan hibrit bir din var burada. Ve tabii ki o kültürlerini korumaya devam ediyorlar. Georgetown Adası'nın %40'tan fazlası Çinli. Malezya'nın ise %20 civarı Çinli var Malezya'da. Burada size şans getirecek kokular vesaire. Bu da sizi temsil ediyor. Bunu satın almanız gerekiyor. Aldığınız zaman size uyarılar veren bir yazı veriyorlar. Şans getirmesi için. Burada bir kral, biraz esmer, yine biraz Hindu şeyi var. Yine kötü veya başka kötü ruhları, tanrıları eziyor. Kedisi var elinde. Kediler ulan her yerdesiniz be kediler. İnsanlar şans getirsin diye kokular yakıyorlar ve bugünkü gezimiz yağmurla başladı. Burada ücretsiz diyor bunların yakımı. Bunları yakıp işte dileklerde bulunuyorsunuz vesaire. Bu arada bu tapınak yaklaşık 200 yıllık. Buranın en eski tapınaklarından bir tanesi. Evet, yemek dağıtıyor, su veriyor. Burada bekleyen insanlar şurada bekliyorlar. Yemek ve suyu. Hemen sıraya giriyorlar. Üstteki ejderhalar korumak maksatıyla. Alttaki de aslında ev gibi gözüküyor ya. Onlar çok enteresan. Çinlileri buraya taşıyan gemileri sembolize ediyor arkadaşlar. Şu alttakiler. Bu yine alttakiler Hindu tapınaklarında olan şeylere o kadar çok benziyor ki. Ama dediğim gibi zaten Budizm, Buda Nepal'de doğuyor biliyorsunuz. Hindistan'da derslerini veriyor, toplulukları anlatıyor. Nirvana'ya Hindistan'da ulaşıyor. Hindistan'dan çıkan bir din, Budizm, ta Çin'e vesaire dünyanın birçok yerine yayılıyor. Tabii öncesinde Çin halk dinleri var. Onlarla birleşiyor. Confucius gibi bir adam var. Taoizm var. Var oğlu var. Hepsini de karıştırmışlar. Ortaya böyle bir din çıkmış diyelim. Basitçe anlatalım. Evet, insanlar bunları satın alıyor ve dikiyorlar. Böyle. Japonya'da da benzer manzaraları görebilirsiniz ama Japonya Şintoist. Budist de var Japonya'da, Budizm de var. Orada da var oğlu var. Devam ediyoruz. Biraz taoculuktan bahsettik size ama karnımız acıktı tabii ki. Yağmur da dindi. Böyle ya, tropik iklimlerde arada yağıyor, arada duruyor. Evet, çok güzel bir yemek var arkadaşlar burada. Of. İnşallah kapanmamıştır. Heh. Evet. Bu muz kabuklarında buranın geleneksel yemeklerinden Ali Nasi Lemak Daun Pisang. Ali, bizim bildiğimiz Ali. Adamın ismi. Yeah. Türkiye. Oh, Turki. Yeah. Selamun aleyküm. Waalaikumsalam. Oh, Dira. Taruhnya macam ini. Türkiye. Nasıl mutlu oldular ya. Ya işte böyle. Habibi. Ya, Habibi. No Habibi. No Habibi. Evet. Habibi Arabik. Turkish. Oh, Turki. Aynı değil diyor. Ali, adamın ismi Ali. Nasi Lemak Ali Nasi Lemak Daun Pisang. Tamam mı? Ne demek? Ali isim dedik. Nasi pirinç, pilav. Tamam mı? Lemak şişman demek. Ama burada creamy. Yani biraz creamy. Türkçesi nasıl çevirebiliriz ya? Kremsi mi diyelim? Yok. Olmadı. Daun Pisang da şey demek. Muz yaprağı. Yani muz yaprağında kremsi Ali pirinci. Nasi lemak. Best. Bakın bir sürü farklı versiyonu var. Udang, yani karidesle, ahtapot, balık, tuzlu balık, tavuk ve
ançovilerle, yani bu küçük balıklar var ya, ançovili, yumurtalı. Şimdi nasıl yapıldığını göstereceğim size. Sonra da yiyeceğiz. Kızlar, selamünaleyküm. Very good, very good, very good, very good. Can I have anchovy? One. 3 ringgit. How much? 3 ringgit. Wow! Woo! Very rich. No, I'm joking. Allah razı olsun. Ha, okey. Selam ve dua ile. Bak 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 ya. Bak bu tertemiz besin işte bu. Besin budur. Burada da teyzem kanserojen madde üretiyor. Ya, mau tangkap gambar boleh? Poley! Ya, boleh. Poley poley! Boleh, boleh. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih. Sama-sama. Allah. Geleceğim yine. Çok güzel. Abah. Thank you. Habibi demeyin bak beni. Kızdırmayın. Arkadaşlar burası çok güzelmiş ya. Her yerde bu sokak yemeği şeyleri var. İnanılmaz. Şu amcanın yanına çöken ben. It's okay? Here? Terima kasih. Ice coffee is good. Ice coffee. Where are you from? I'm Penang, but I live in Melbourne. Ah, Melbourne, yeah. Thank you So very much. this is really hot. Yeah, yeah, yeah. I know, I like it. Baharatlı diyor. Bu Asya ülkeleri bu muz yaprağının tat verdiğine inanıyor. Bir de illa bir şey istediler. Mecburen oturmak için içiyoruz. Bu da soğuk kahve. Ben soğuk kahve pek içen birisi değilim ama yani içeriz. Wow, very hot. Bayağı. It is. Bayağı acı. You're from Germany? I'm from Turkey. Türkiye. Turkey, okay. Türkiye. We call it Türkiye now. I know. I'm glad you changed the spelling. Yeah. Turkye. Turkye. I-Y-E. Yeah. Türkiye. No. My friend has been to Istanbul. They say beautiful city. Yeah, the most beautiful city in the world. Istanbul, I love it. James Bond movie was the second last James Bond movie. Yeah, it was in Istanbul. Yeah. This here? Over here. Yeah. Thank you, sir. There's no. Yeah. Nice to meet you. You take care. I like your phone. Yeah. Oldie. Our phone. Oldie, Goldie. Bye bye. Ah. Hello. Do you have? Allah güzele benziyor. Can I try one? Pastele benziyor Portekiz. No. The other one. Pastel de nata. Portekizlerin. Ona benziyor. Ya insanların, yaşların bile İngilizce konuşuyor olması ne kadar rahatlık bizim için. Evet, bayağı pahalı aslında. 3 ringgit. Tabii tatlı. Bizim kızlar bitirdiler. Ne kadar güzel eğleniyorlar. Mutlu insanlar ya. Bu pankekçi çocuk binlerce satıyor arkadaşlar. Can I have peanut butter and banana? Yeah, sure. Fıstık ezmesi ve muzlu istedim. Nasıl bir şey bilmiyorum ama bu çocuk ne zaman geçsem üretiyor arkadaşlar. Günde en az 1000. How many pieces you sell one day? You always make like Around 200 something. 200. 200. Yeah. La yalan o, yalan at. $1 civarı. You take away. Yeah, just hand, 8 hand. Thank you, madam.
Bye bye. Thank you boss. Thank you very much. Nasıl? Bendeki Türklük ama. Kaç tane satıyorsun? Şuraya oturup izlerler ya amcalar. Ulan şunu yapsak zengin oluruz ya. Bu güzel bir icat olmuş. Çocuğun yaptığı. Çıtır çıtır çünkü. Çok net söylüyorum. Yediğim en güzel pankekti ya. Müthiş müthiş. Çocuk 200 tane satıyorum dedi ama temiz 500 tanesi 1000 tanesi var. Ha, Malezya evliliği. Congratulations. Oh, nice dress. Çok güzel. Evlenin tabii. Bu binalar arkadaşlar İngiliz döneminden kalma binalar. Bakın şimdi size çok detaylı bir şey göstereceğim. Muhtemelen geçseniz de görmeyeceğiniz. Böyle para yatırmak için, tabii o zaman ATM'ler yok, ATM'ler. Tabii açılmıyor, kullanılmıyor ama buradan parayı veriyorlarmış. Bu binaların bir kısmı Japon işgali, 2. Dünya Savaşı'ndaki Japon işgali sırasında bombalanıyor Japonlar tarafından ve geriye kalan bazıları kalıyor, bazıları yıkılıyor. Peki burası İngiliz sömürgesi mi? Aslında değil bu ada. Zamanında bu kocaman adada, Georgetown adasında hiç kimse yaşamıyor. Belki köylüler, balıkçılar vesaire var. Ve Kedah Sultanı problemler yaşıyor. Problemler ne? Şimdi burası Malakka Boğazı'ndan. 3 tane çok önemli şehir var bu Malakka Boğazı'nda ticareti kontrol eden. Singapur, önceden de Malezya'ya bağlı Singapur. Malakka Boğazı'ndaki Malakka isimli şehir daha eski ve burası. Burası kontrol ediyor. Burası en yenisi. Ne yapıyor Malezya Sultanı? Diyor ki bak diyor. Burada ben problemler yaşıyorum diyor İngilizlere. Yukarıda Siam Krallığı var. Burma Krallığı var. Birmanya. Bugün Myanmar. Siam Krallığı bugün Tayland. Siam Krallığı'nın gözü burada. Burayı almak istiyor. Kendine katmak istiyor. Myanmar'la da savaş halinde. Myanmar da buraya dalabilir her an. Korsanlar var. Buranın hemen güney Endonezya, Hollanda egemenliğinde. Hollandalılar göz koymuş. Portekizliler cirit atıyor. Sultan diyor ki bir anlaşma sonucu beni korursanız diyor bu adada diyor bir şehir kurabilirsiniz diyor. Ticaret şehri. İngilizler tabii ki okey diyorlar. Ve karşıdaki İngiliz döneminden kalma bir saat kulesi. Ve Kaptan Light isimli Britanya Doğu Hindistan şirketinin adamı, bakın Britanya devleti değil, Britanya Doğu Hindistan şirketi. Bu Britanya Doğu Hindistan şirketi Hindistan'ı yöneten şirket. Devletlerden bile daha vahşi kapitalizm örneği. Bu herifi yolluyor. 1786 yılında Kaptan Francis Light, o zamanın kralı, Kral George'un ismini vererek, İngiliz kralı George'un ismini vererek Georgetown şehrini kuruyor. Ama kurarken çok zekice bir şey yapıyor. Diyor ki burada ticaret yapanlardan vergi almayacağız diyor. Şehrin güzel bir manzarası var burada. Evet. Yani free port oluyor burası. Vergi almayınca ne oluyor? Vergi almayınca dünyanın her yerinden ticaret yapan insanlar buraya akın etmeye başlıyorlar. Çin'den gelen ticaret, baharat ticareti. Zaten adanın kendisi de hem baharat üretiyor hem de çok zengin kalay madenleri var. Ve kalay madenlerine çalışmak üzere Hindistan'dan, Çin'den işçiler akın akın gelmeye başlıyorlar. Hani aynı dönemde işte Amerika'ya, Avustralya'ya Gold Rush var ya, altın akını, böyle altın bulmaya gidiyorlar. Buraya da
kalay bulmak için geliyorlar Çin'den insanlar. Gemilerle Çin'den, Hindistan'dan ve dünyanın her yerinden tacirler vergi cenneti olduğu için buraya gelmeye başlıyor. Bu adanın %40'ının küsürünün Çinli olmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Çünkü Çinliler ticareti Malaylardan daha iyi biliyorlar o dönem. Çinliler tacir bir toplum. Malaylar ise daha çok tarım toplumu, o dönemden bahsediyorum. Onun için burası ticaret şehri olduğu için Çinli ve Hintli nüfusu çok fazla. Gelelim bu adanın tarihini anlattıktan sonra gelelim bu saat kulesine. Bu saat kulesi o zaman biliyorsunuz Afyon savaşları var. Böyle inanılmaz. Onu mesela okuyun yani Afyon savaşlarını. İngilizler gemileri diziyorlar Çin'e karşı. Hong Kong olması lazım. Ve denizden vuruyorlar Hong Kong'u. Çinliler hiçbir şey yapamıyor. Çünkü Çinlilerin toplarının menzili İngiliz gemilerine ulaşamıyor. İngiliz gemileri ise Hong Kong'un istedikleri yerini vurabiliyorlar ve pes ediyorlar. Afyon savaşları bu şekilde İngilizler kazanıyor. Yine Afyon ticareti çok para kazandıran bir ticaret olduğu için burada Çinli bir abim Afyon ticaretten kazandığı parayla kraliçenin taç giymesini 60. yılına hediye etmek için bu saat kulesini yaptırıyor. Saat kulesinin tepesini Afyon Poppy, Türkçesi neydi? Afyon şeyine benzetiyorlar, popisine işte. Bak ben orada anlatıyorum, geldiler tıkı 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 tıkı. Bir sus abim ya, bir sus ya. Yine Avrupa tipi binaları görüyorsunuz. Sonra ne oluyor? Kedah Sultanı ile anlaşıyor ama yardım da etmiyor, destek de vermiyor Francis Light. Kedah Sultanı'nı bir şekilde kandırmış oluyorlar ve şehri tamamen İngiliz egemenliğine alıyorlar. Sultan'a da söz verdikleri yardımı yapmıyorlar. Sonra ilerleyen dönemlerde yeniden anlaşma yapılıyor ve sonra Malezya'ya geçiyor bu ada bugünkü. Malezya'nın eski ismi Kedah Sultanlığı. Malezya'da hala birçok eyalet var ve eyaletleri de sultanlar yönetiyor. Ülkenin başında da bir sultan var ama parlamenter monarşi diyelim. Hatta monarşi dememek gerekiyor, sultanlık diyelim. Çünkü sultan da seçimle geliyor. Öyle bir aile çizgisinden gelmiyor. Avrupa'daki hanedanlıklar gibi. Şu bina çok güzel, mavi bina. Buraya gelecekseniz Aralık, Ocak, Şubat ayları çok ideal, serin aylar. Şu anda da öyle. Yani serin derken bizim yazımız gibi ama buranın muson yağmurları feci oluyor. Yine bir İngiliz döneminden kalma kriket stadyumu. Tabii İngilizler nereye girseler bir şekilde kendi kültürlerini de, spor kültürlerini de getiriyorlar. Burası bir kriket stadyumu. Hindistan'da, Pakistan'da bolca görebilirsiniz. Evet, bu şehir 1786 yılında kuruluyor. Fransız devriminden tam 3 sene önce kuruluyor. Bugün harika, güzel bir şehir. Bu malikaneyi Çinli bir adam yaptırmış. Pencerede Çince bir yazı var, görüyorsunuz. O da yanlış hatırlamıyorsam demek Çince. Varsa takipçilerim Çince bilen, deniz demek, özgürlük gibi bir ifadesi var. Deniz gibi, ferahlık gibi olması lazım. Okyanusya'da. Şimdiden devam ediyoruz. Bakın şehrin her yanında bu fenerlerden var. Peki neden var? Çünkü 29 Ocak Çin Yeni Yılı. Çin Yeni Yılını kutlamak için şehrin her tarafına fenerler koymuşlar. Bakın bu ülkede dinin ne kadar farklı olduğunu şimdi iki farklı örnekle göstereceğim. Bu bir Shiva, elindeki tridentten görüyorsunuz. Burası da Sen Lung Fu Com Society. Burası aslında bir merkez. Çin'den zamanında gelen işçileri alıp iş bulmak için, onlara meslek eğitim vermek için, Çin'de olmayıp burada olan meslekler varsa vermek için bir merkez burası. Çinlilerin toplandığı.
Katiyen dini bir yer değil ama çok enteresan bir altar var burada. O hakkında bilgi vermek istiyorum. Buradaki Çin kültüründe iki kadınla evlenmek serbest arkadaşlar. İnsanlar öldüğü zaman, bu topluluktan tabii ki, bu ticaret topluluğundan, Çin'de de böyle, İnsanlar öldüğü zaman isimlerini yazıp burada anıyorlar. Böylece geçmişlerini ve atalarını unutmuyorlar. Bu aslında Laos'ta da size göstermiştim. Atalara tapınma geleneğinden gelen eski Çin diniyle alakalı bir genelek. İki kadınla evleniyorlar dedim. Onun sebebi şu, bakın. Şimdi burada öldün, bekarsın, ismin yazıyor, tek çizgi. Öldün, eşin var, 2 çizgi. Öldün, 2 eşin var, onlar da öldü, 3 çizgi. Öldün, 3 eşin var, onlar da öldü, 4 çizgi. Ama ölmesi gerekiyor. Şöyle bir durum var, bakın. Görüyor musunuz? Bal mumuyla kapatmışlar bir tanesini. Çünkü mesela adam ölmüş ama karısı yaşıyor. O bal mumunu kadın ölünce sökecekler. Burada yine Penang eyaletinin yöneticileri solda sağda. Ortada da Malezya Sultanı, Sultanın eşi ve belki de anne babası olabilir, bilmiyorum. Bunlara saygı için, bu insanlara, sultana saygı için koymuş. Thank you. Öyle bir altar var. Burası insanlara iş bulmak için kurulan bir müessese. Birlik yani, birlik. Loca. Bu şehir UNESCO Dünya Mirası listesinde aynı zamanda. Yine grafitileri çok ünlü, duvar resimleri çok ünlü, duvar sanatı çok ünlü. Duvar sanatında birçok şey anlatabiliyor. Burada mesela işte bir kilisenin papazı kalay madenleri için kavga eden iki Çinliye susun diyor. Mesela eski bir şey, kültürlerin nasıl bir arada yaşadıklarını anlatıyor. Şimdi size ilginç bir bilgi vereceğim. Çin'e giderseniz de bu bilgi gerçek. Şimdi Çin çatıları 5 elemente göre şekilleniyor arkadaşlar. Şimdi şu yukarıdaki element toprak. Bakın şu çatıyı görüyor musunuz? Kare, üçgen köşeli. Bu toprağı, sanıyorum bu ateşi, yanlış hatırlamıyorsam, ateşi sembolize ediyor. Toprak, ateş, odun, metal ve su elementlerini sembolize eden 5 farklı çatı var. Odun bu arada gerçekten var yani. Tahta diyor ya. Yine Taocu bir tapınak. Çin çatılarında 5 element var. Odun da bunlardan bir tanesi. Yani ağaç kütüğü. Ve son elementimiz tahta. Şu ateş. Bakın siz seçmiyorsunuz bunu evinizi yaparken. Evinizi yapan ustalara diyorsunuz ki ben şu tarihte doğdum. O da sizin odun mu ateş mi olduğunuzu söylüyor. Benim bakmaya bile gerek yok. Muhtemelen benimki odun arkadaşlar. Şu da ateşi sembolize ediyor. Yine ejderhalar var. Heykel. O da koruyor binayı. Yürüdüğümüz Çin tapınağı ilerideki. Samosalar, momosalar. Sanki Hindistan'a geldik. Singapur'da da var. Küçük Hindistan deniyor buraya. Little India bu mahallenin adı. Georgetown'daki Hintli nüfusun ticaret yaptıkları Küçük Hindistan. Ama Hindistan'dan farkı çok temiz, tertemiz. Bu betel nut denilen şey var ya, belki görmüşsünüzdür böyle Instagram'da falan. Hintliler böyle bir şeye sarıp, yaprağa sarıp çiğniyorlar devamlı. Ağızları kıpkırmızı oluyor ve tükürüyorlar. Böyle Yeni Delhi'nin falan sokakları kıpkırmızıdır bu betel nutlardan. O betel nut'ın çıktığı yer burası aslında. Tabii Hindistan'a acayip satılıyor. Onun için de geliyor Hintliler zamanında buraya. Betel nut alıp Hindistan'a yollamak için. Bu arada bunlar Güney Hindistan'dan gelen Tamiller. Sri Lanka'nın kuzeyindeki Tamiller gibi. Georgetown'daki Hintlilerin birçoğu
Tamil'den, güneyden, diğer Malezya şehirlerindekiler ise Kuzey Hindistan'dan. Buradakiler Tamiller. Bu bir cami, Kabe var. Sanıyorum ki bu daha çok, bakın Güney Hindistan diyordum size. Nagaur bölgesinden birisi yaptırmış. Onun hatırasına yapılmış. Daha çok Hint Müslümanlarının kullandığı bir camiye benziyor. Dediğim gibi karşınıza kilise, bolca kilise var. Tao tapınağı, Buda tapınağı, cami, Hindu tapınağı, Sikh tapınağı hepsi çıkabiliyor. Burası kültürlerin ve dinlerin karıştığı güzel bir şehir. Burada bir keçi var. Keçi şeymiş, kesilen keçi. Yani küçücük bir şehirde insanlar birbirleriyle kavga etmeden, çok farklı din ve ırklara sahip olmalarına rağmen kavga etmeden, birbirlerine saygı duyarak yaşamayı öğrenmişler. Bu dünya için güzel bir ders aslında. İnsanlar beraber yaşayabiliyorlar. Çok farklı coğrafyalardan, çok farklı dilleri, kültürleri, dinleri olmasına rağmen birlikte huzur içinde yaşayabiliyorlar. Böyle. Hintçe şarkılar, Hindi. Burada Hinduların dini sembolleri. İleride ben görüyorum. İşte Çinlilerin sembolleri var. Şu çok iyi ya. Ticket ferry. İşte feribot bileti. Ticket bus. Ticket bus. İngilizceyi direkt çevirmişler. Dedim ya size ilk bölümde. Yıllar önce gelmiştim. Burayla ilgili çok şey hatırlamıyorum. Çünkü inanılmaz değişmiş. Sokak yemeklerini yediğimi hatırlıyorum ama çok ilginç bir anım var. Size onu anlatacağım. Hostelde kalıyordum o zaman. Böyle ucuz bir hostel buldum. Hangi hosteldir, o hostel kaldı mı onu da bilmiyorum yani. 2 tane Japon gençle tanıştım. Bu Japon çocuklar illa şey yaptılar. Sevdiler beni, böyle devamlı yanımda geliyorlar. Ben anlatıyorum falan onları, okumuştum öncesinde. Akşam dediler ki biz egzotik bir şey yiyeceğiz. Yer misin? Ya dedim tamam. Siz Japon, burası Çinli dolu. Siz de Çinli sayılırsınız. Yeriz yani. Siz daha iyi biliyorsunuzdur benden sonuçta bu yemekleri. Egzotik bir şey yiyeceğiz, egzotik bir şey yiyeceğiz. Kafam üşüyor. Tamam dedim yiyelim. Nereye götürdüler biliyor musunuz arkadaşlar beni? Hamburger yemeği. Japonlar için hamburger egzotik olduğu için hamburgere götürdüler. Hamburger yedik. Böyle benim ranzanın altında o kalıyor. Başka bir ranzada diğer çocuk kalıyor. Ben de sabah 5'te kalkacağım. Hiç sevmem. Sabah 5'te kalkıp şeye gideceğim. Langkawi Adası'na. Yine Malezya'nın Langkawi Adası'na. Buradan geçeceğim. Tamam dedim çocuklar. Hadi iyi geceler. Ben sabah gidiyorum. Ne zaman gidiyorsun? 5'te. İyi. Tamam görüşürüz. Belki bir yerlerde denk geliriz dedik her zamanki gibi. Abi sabah 5'te bir kalktım. Bu ikisi yan yana dizilmiş. Böyle. Hanım siz niye kalktınız? Seni geçirmek için. Geldiler beni ta feribot iskelesine kadar yürüdüler benimle. Böyle eğile selam vere. Ne kadar sevdilerse canikolarım. Beni görüyorsanız buradan selam olsun size. Yoshi Enomoto'nun gibi insan değillerdi. Yoshi sen, yani sana diyecek gücü bulamıyorum Yoshi'cim. Gerçekten öyle Japonlar var, bir de sen varsın. İnsan utanır mı? Utanır. Evet. Bu arada şaka yapıyorum. Yoshi'ye çok takılıyorum. Çok şahane şeyler yapıyor Yoshi. Komedi programları yapıyor. Stand-up mı deniyor? Stand-up yapıyor. Onun da şeyini yazayım olmazsa alta. Gidin birazcık eğlenin. Japon esprileri yapsın size. Birçok tapınak karşınıza çıkıyor dedim. Bu da bir Hindu tapınağı. Ganesha. Aslanlar koruyor. Şu anda açık değil tapınak. Ganesha fil tanrı. Ganesh. Hinduizmi merak ediyorsanız benim Nepal bölümlerimi kesinlikle izleyin. Gerçekten şahane bilgiler var Hinduizmle ilgili o bölümlerde. Evet, Küçük Hindistan dedik. Küçük Hindistan'da sokak yemekleri de Hint usulü oluyor. Yan yana bu arada bu sokaklar. Hem ticareti, hem şehri, hem madenleri bölüşmüşler. İngilizlerin hakimiyeti zamanında hepsi gelmiş. Burada da yine Hintliler. Onlar geleneksel olarak elle yiyorlar. Samosa gerçekten de ünlüdür. Hint samosası. Bu arada az önce küçük bir Hindu tapınağı vardı. Bir adamı çektim. Taocu tapınakta, Çinlilerin tapınağında.
Ondan çıktı adam, Çinliydi adam. Gitti o küçük Hindu tapınağında, orada da dua etti. Yani birbirlerine de bayağı alışmışlar. Birbirlerinin dillerini de öğrenmişler. Şurada bir şeyler oluyor ya. Şimdi Hindu mahallesinden çıkıyoruz. Hindu dini sembolleri bir anda bitti ve Çin fenerleri başladı. Çin yeni yılı için. Ne oluyor ya? Abo! Bismillahirrahmanirrahim. Kırbaçlı adam. Ay! Memnuniyetsiz. Kafasını hep sallıyor, olmadı gibi. Bu çok popüler sokak sanatlarından bir tanesi. Minsk yazıyor motorun üzerinde. Markası Minsk herhalde. Evet. Bu motorun üzerindeki çocuk grafitisi Penang'ın en ünlü grafitilerinden bir tanesi. Gündüz vakti gelirseniz burada böyle 50-60 turist fotoğraf çektiriyor oluyor. İlk defa boş gördüm şahsen. Şöyle. Ha, çocuk bir dinozoru çekiyor. Ne güzelmiş bu. Çok hoşuma gitti. Bu sokak resimleri Litvanyalı bir ressam tarafından yapılıyor. Litvanyalı Banksy deniyor bu herife. Çok popüler. İnsanlar bu sokak resimlerini görmek için Penang'a geliyorlar. Georgetown'a geliyorlar. Yağmura yakalandım. Ama ne güzel yağıyor be. Harika. Gird avocado to my toast. Evet. Yağmur dinene kadar buradayız. Umarım dinecek. Yağmur bitmez. Biz devam edelim yolumuza. Evet arkadaşlar. Bakın burada bir Türk politikacı dükkan açmış. Ermeni, Çinli, Müslüman mutfağı diyor. Yok yani. Her yöne selam çekiyorlar. Ancak bizim ülkeden bir politikacı bunu açmış olabilir. Bir küfür ediyorlar, bir vatan haini diyorlar. Sonra o vatan hainleriyle beraber oluyorlar. Aha. Kimler kimlerle beraber. Devam ediyoruz. Burası Ermeni sokağı. Bir önceki bölümde zaten burayı gösterdim. Kısaca yine 18. 19. yüzyılda İran Ermenileri geliyor buraya ticaret yapmaya. O zaman bu sokağa evler kuruyorlar, bu sokağı kuruyorlar. Ama daha sonra yavaş yavaş başka ülkelere gittikleri için şu anda kalmamış ama isimleri ve evleri duruyor. İnanılmaz güzel mimariler var. Bakın 1950 yılında yapılmış bu mimari. Bir maymun, bir kedi. Şimdi sizi bugünkü son durağı ve en güzel durağa götüreceğim. Cetiler arkadaşlar. Cetiler dünyada çok az rastlanan, belki de sadece bu adaya özgü bir topluluk, köy mü diyelim. El yapımı bisküvit. Bisküvit. Hi. Can I see? Pancake. Thank you. Yok, demin yedik ya. O çok güzeldi ya. Yemek. Her yer yemek. Bu akşam için herhalde daha çok. Yani burada bir ay boyunca yemek bölümü çekebilirim arkadaşlar. Bir ayın sonunda da böyle 150 kilo halinde. Şimdi ne dedik? Bu cetiler
Çok özel mimari yapılar. Her ailenin kendine ait jetisi var. Biz en popüler olanına, yani Chiu Jetty'ye gideceğiz. Chiu Jetty ne? Chiu ailesi, soyadı Chiu olan kişilerin kaldığı jetty. Bu köylere jetty deniyor. Çinliler gemilerle Çin'den buraya geldiklerinde şöyle bir sıkıntıyla karşılaşıyorlar. Vergi ödemek zorundalar evler için. Evlerin toprağına vergi, yani. Ev yapama diyor buradaki İngilizler. Ev yapama diyor, vergini öde diyor. Bundan bir tane kaçış yolu var. O da denizin üzerine arkadaşlar. 19. yüzyılın, yani 1800'lü yılların ortalarında yapılıyor. Geldikleri Hinlishe köyü, Tong'an bölgesi, Guangzhou'dan geliyorlar. Fujian, Çin'den 182 metre boyunca gidiyor. İkinci bölüm de 122 metre boyunca gidiyor. Şu anda girdik. Evet, ben bunun benzerlerini Borneo'da vesaire gördüm ama üzerinde böyle insanları yaşıyordu. Deniz insanları, bacı çingeneleri, deniz çingeneleri yaşıyordu. Bu başka. Bunlar Çinliler. Vergi ödememek için denizden vuruyorlar, açılıyorlar okyanusa. Bu bugün en turistik olanı Chiu ailesinin. Yani kısaca şöyle diyelim. Chiu klanı, klan. Yani Türkçe'ye nasıl çevirebiliriz? Klan anladınız ama aşiret diyelim. Chiu aşireti Çin'den gelip bu uzun köprüyü kuruyor ve sadece Chiu soyadlı insanlar burada kalıyor ve Chiu Jetty'si deniyor. Buraya jetty deniyor. Çok özel bir mimari. Hi, how are you? Where are you from? Taiwan. Ah, Taiwan. Yes. 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 Nice, Taiwan. Yeah. I'm from Turkey. Turkey. Yes, Turkey. Oh. Good place. Do you understand people here when they talk Chinese? Yes. Yeah? Similar accent in Chinese. Accent even. Oh, yeah. They speak Mandarin or Cantonese? Hokkien. Hokkien. So you have Hokkien in Taiwan as well? Oh yeah. Really? Oh, interesting. Nice to meet you. Thank you. Yeah, bye bye. Tayvan arkadaşlar bağımsızlığı 22 ülke tarafından tanınıyordu. 14'e düştü bu. Çin çünkü Tayvan'ı tanıyan ülkelerle diplomatik bağları kesiyor. Republic of China olarak tanınıyor. Çin Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti değil. Çin öyle tanıyor ama kendi toprağı olarak görüyor. Tayvan'da bağımsız olduğunu iddia ediyor. Tayvanlılar ne kadar bağımsız kabul mesela de facto bağımsızlar, de jure yani hukuksal olarak bağımsız değiller Batı'nın gözünde ama Tayvan pasaportları Amerika, Avrupa Birliği tarafından tanınıyor. Hatta vizesiz gezebiliyor Tayvanlılar. Tayland mı dedim? Tayvanlılar. Tayvan ve Tayland farklı arkadaşlar. Tayvan, Formosa Yarımadası ve Çince konuşuyorlar. Aksanları bile buradaki Çinlilerle aynıymış. Bu çok ilginç. Çünkü birbirinden uzak aslında bunların geldikleri yerler. Bunlar Kara Çin'inden geliyorlar. Büyük Çin'den. Evet, birçok jetty var. Her jetty farklı bir klana ait. Dediğim gibi sadece ve sadece Chiu ailesi kalabiliyor burada. Tabii şu anda bu kısım turistik olduğu için başka milletlere de vermişlerdir şeye. Size yine başka bir şey göstereceğim. Malezya eyaletler tarafından yönetiliyor. Her eyaletin farklı bayrağı var. Malezya'daki Müslümanlar şeriat kanunlarına tabiler. Müslüman olmayanlar normal bizim Türkiye'deki gibi laik hukuk sistemiyle yönetiliyorlar. Farklı hukuk sistemlerine, kurallara tabiler insanlar. Bu da bu eyaletin yani Penang eyaletinin bayrağı. Bu betel nut dedik ya, o Türkçesini bilmiyorum. Onun palmiye ağacı, o nut'ın, betel nut'ın ürediği. Vatikan bayrağına benzemiyor mu? Benziyor değil mi? Burası Chiu Jetty'nin sonu. Vergi vermemek için böyle bir yol denemişler. Bakın farklı farklı jettiler var burada. Yine çocuk balık tutuyor orada. Dev bir köprü var. Tapınak. Bak bitişe tapınak koymuşlar. Burada yine muhtemelen bir ayin vesaire olacak. İnsanlara şey yapmışlar. Domuz eti, tavuk var. Bazen tanrılara ikram ediyorlar. Muzlar gibi. Ama sanıyorum ki o kolalar falan tanrılara değil. Kendilerine. Chiu Jetty böyle. Penang, Georgetown maceramız sona erdi arkadaşlar. Asya'dayım birkaç ay.
çok enteresan yerler keşfedeceğiz. Malezya'dan şu anda ayrılıyorum. Tekrar geleceğim ama. Endonezya, Malezya, Filipinler, belki de Afrika'ya gideceğim. Hiç bilmiyorum. Ama şu anda Asya'dayım. Hava güzel, mis. Bir de size şikayet etmek istiyorum. Size şikayet etmek istiyorum. Biliyorsunuz tüm gelirlerimizi burs veriyoruz. Hiç ben bir kuruş cebime atmıyorum. Bu bursun artması için takip etmeniz, yorum yapmanız, beğeni atmanız, arkadaşlarınızla paylaşmanız gerekiyor. Yani paylaşırsanız iyi olur. Sevinirim. Çok yardımcı olur. İzleyenlerin mesela 700 binlik bir video izlenmiş. %90'a yakını üye olmadan izlemiş. Yani üye olsanız cidden milyonlar bağış yapacağız. Şu ana kadar 2 milyona yaklaştık. 2 milyon liraya. Küçücük bir kanalım ama ona rağmen çok şahane oldu. Onun için sizden isteğim lütfen destek olmanız. Siz olmazsanız bu bursları da veremeyiz. Kendinize iyi bakın. Umarım Malezya'dan 3 bölüm beğenmişsinizdir. Görüşürüz.